Merhaba arkadaşlar. Yapay zekanın insanı ve doğal olarak insan yaşamını yakın gelecekte nasıl etkileyeceğine ilişkin tartışmamızı sürdürüyoruz. Bu tartışmada daha önce yapay zekanın ontolojik varlık bilimsel paradoksundan söz etmiştim. Bu paradoks kısaca şuna dayanıyordu. İster canlılığın 4 milyar yıllık, ister memelilerin 65 milyon yıllık, İsterse de primatların 30 milyon yıllık veya insanın özel olarak şempanzelerden ayrıldıktan sonraki 7-8 milyon yıllık evrimsel sürecine baktığımızda insanın diğer canlılardan temel farklarının neler olduğunu ve insanı oluşturan yapıların ayrıntılarını, gizlerini, bunların nasıl işlediklerini tam olarak bilmiyoruz. Şimdi bu bir belirsizlik olmasına rağmen insanın kendisini ve insan toplumlarının geleceğini çok ciddi biçimde kökünden değiştirebilecek yapay zekaya belli bir hedef koymaya ve onu insanın hizmetinde mükemmel bir araç olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla burada onulmaz bir çelişki var. Yani aslında insanın ne olduğunu, nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini, nereden gelip nereye gittiğini tam olarak bilmediğimiz bir durumda insanı çok farklı noktalara götürebilecek bir araç tasarlamaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Bu da ister istemez bir belirsizlik ve bir tür kumar anlamına geliyor. Yapay zekanın ontolojik varlık bilimsel çelişkisi esas olarak buydu. Fakat yapay zeka ile ilgili sorunlar sadece ontolojik temelde, yani varlık bilimsel temelde ele alınıp tartışılabilecek gibi değil. Bunun dışında başka paradokslar da var. Şimdi bu videoda bunlardan epistemolojik paradoksu ele almak istiyorum. Kuşkusuz yapay zekanın epistemolojik paradoksunu açıklamak göründüğü kadar kolay bir iş değil. Çünkü birçok konuya girmeyi gerektiriyor. Elimden geldiğince konuyu dağıtmadan direkt felsefi ve pratik sonuçlarına yoğunlaşmaya çalışacağım. Yapay zekanın epistemolojik paradoksu dediğimizde aslında bu paradoksun ipuçlarını bütün arkadaşlarımız her gün yapay zeka ile ilgili değişik uygulamaları kullandıklarında kuşkusuz fark ediyorlardır. Yani örneğin herhangi bir yapay zeka uygulamasını açıp çalışmaya başlamadan önce ekranın altına bir dipnot geçiyor. İşte bilmem ChatGPT ya da Gemini vesaire. Bu uygulama bir yapay zeka uygulamasıdır. Hata içerebilir. Bu konuda dikkatli olun. Ya da sonuçları kontrol etmeyi unutmayın. Yani bütün yapay zeka uygulamalarının altında bu tipten bir dipnotun, uyarının bulunduğunu bütün arkadaşlar fark edecektir. Oysa ki yapay zekanın bize sunulduğu ve insanların çoğunun başını döndürerek onları ayaklarını yerden kesen özelliği yapay zekanın bilgi konusundaki olağanüstü hızlı, becerikli, bütüncül becerileri. Yani örneğin yazılı, görsel medyada insanlığın geçmişine ilişkin bütün bilgiler buralara yüklendiği için bunlarla ilgili hangi konu olursa olsun yapay zekaya bir şey sorduğunuzda en geç 20-30 saniyede size anında yanıt veremeyeceği hiçbir konu yok. Yani bu açıdan baktığınız zaman yapay zekanın insanın bilgi edinme ve bilgi anımsama yeteneklerini sonsuzca geliştirdiğini ve bu konuda başlı başına bir devrim olarak görülebileceği izlenimi doğuyor. Fakat biraz önce söylediğim gibi bu izlenime karşılık yapay zekanın her an hata yapabileceğini söylenmesi boşuna değil. Çünkü yapay zeka aslında karşımızda bir insanla karşılaştırıldığında ne söylediğini, ne yaptığını bilen, bunun anlamına vakıf biçimde sizinle tartışan ya da sizi yönlendiren bir yapı yok. Çünkü daha önceki videolarda açıklamaya çalıştığım gibi günümüz yapay zekaları büyük dil modellerine dayanıyor. Dil modelleri de aslında düşünüp anlamlara ulaşan ve buradan sonuçlar çıkararak bize belli önerilerde, bilgilerde ya da kestirimlerde bulunan araçlar değil.
bu araçların nasıl çalıştığını anlatmıştım. Bu araçlar esas olarak probabilistik, yani olasılıksal, çok hızlı veri çözümleme yöntemlerine dayanıyor. Yani siz yapay zekaya bir şey sorduğunuzda o sorduğunuza karşı yanıt verirken düşünerek, anlamlarına vakıf olarak ya da bu anlamlardan yeni anlamlar çıkararak size yanıt vermiyor. Sizin ondan istediğiniz yanıtı içerecek bilgi parçaları kendisine yüklenmişse ya da kısa bir öğrenme süreciyle bu verilere internet üzerinden ulaşma olanağı varsa onların içerisindeki bilgileri elekten geçirerek, süzerek sorduğunuz soruya en çok uyan, olasılık genliği en yüksek olan ve dolayısıyla en doğruya yakın biçimde olan yanıtı size veriyor. Yapay zekanın nasıl çalıştığını, nasıl bilgi ürettiğini ve bize nasıl yanıtlar verdiğini bilmeyen, yani yapay zekayı oluşturan büyük dil modelleri mimarisini ve bunların işleyiş mantığını kavramamış insanlar bu açıdan burada benim anlatmaya çalıştığım konuyu ne yazık ki anlayamıyorlar. Anlayamadıkları için de soru sorduklarında karşılarında bir insan varmış gibi ve bu insan belli anlamlar üzerine dayanarak buradan belli mantıksal işlemlerle sonuçlara gitmeye çalışarak kendisine yanıt veriyormuş gibi bir izlenime kapılıyor. Oysa ki yapay zeka uygulamaları bunu yapmıyorlar. Şimdi bunu yapmadıkları için de bazı alanlarda yapay zeka uygulamaları bir noktaya geldiği zaman saçmalamaya başlıyorlar. Evet, kelimenin tam anlamıyla saçmalıyorlar. Konunun ne olduğunu anlamak isteyen arkadaşların esasında yapay zeka uygulamalarında halüsinasyon sorunu meselesine biraz girmeleri gerekiyor. Çünkü halüsinasyon meselesi sorununa girdiğimiz zaman kendisine sorulan belli sorulara yanıt vermesi gerektiğinde yapay zeka bu yanıtı üretecek verilere ulaşma sınırına geldiğinde, yani internette yüklü olan ya da kendi çalışmasıyla ulaşabileceği sonuçlara ulaşmada önünde matematiksel, mantıksal sorunlar oluştuğunda yapay zeka kitleniyor. Kitlenerek bir kısır döngüye giriyor ve bir süre sonra sizin sorduğunuz soruyla ilgisi olmayan yanıtlar üretmeye başlıyor. Buna yapay zekanın halüsinasyon görmesi diyoruz. Bildiğiniz gibi halüsinasyon özellikle bazı psikolojik rahatsızlıkları olan kişilerde kendini ortaya koyan bir duygu durum olmayan bir takım sesleri, bir takım sembolleri, bir takım ipuçlarından farklı, sanki gerçekmiş gibi bunlar algılayarak bir mantık yürüterek buradan hareketle kendi davranışlarını ya da tepkilerini düzenleme durumuna biz halüsinasyon diyoruz. Şimdi yapay zeka uygulamalarının halüsinasyon görmeleri arizi, yani tesadüfi, gelgeç ya da herhangi konularla sınırlı bir durum değil. Yani yapay zekaya ilgili konular belli bir noktayı aştıktan sonra bunlar kaçınılmaz hale gelebiliyor. Zaten böyle olduğu için de özellikle yapay zekanın anlamla ilgili çalışmaların yoğunluk kazandığı, örneğin diyelim tıp, örneğin diyelim hukuk alanında yapay zeka bir takım verili bilgileri işlemede, kanunların maddelerini bulmada ve bunlarla ilgili sonuçları çıkartmakta olağanüstü hızlı ve çok yetenekli. Anlamla ilgili sorunlar gündeme geldiğinde bunlara hızlı bir şekilde adapte olup bir insan gibi düşünüp sonuç çıkaramadığı için çok fahiş hatalar yapabiliyor. Ve bu nedenle örneğin yapay zeka uygulamaları diyelim devletler arası konuşmalarda simultane, yani anında çeviri yapan çevirmenlerden hiçbir zaman için vazgeçilemiyor. Çünkü onlar bütün denetimi ellerinde tutabiliyorlar. Yani tutup devlet adamları, birbirinin dilini bilmeyen devlet adamları birbirleriyle konuşurken yapay zeka uygulamalarına güvenerek bunlarla ilgili işlemleri yapmıyorlar. Mutlaka canlı insan çevirmenlerin desteğine ve
denetimine ihtiyaç duyuyorlar. Yapay zekanın temelinde olan dil modelleri anlam düzeyinde bilgiye sahip olmadıkları için çalışmalarının belli bir noktasında zorunlu olarak halüsinasyon gördükleri için ve halüsinasyonlar kaçınılmaz bir durum olduğu için yapay zekanın geleceğine ilişkin tartışmalar ciddi boyutlar kazanıyor. Peki yapay zeka neden bu sorunu halledemiyor? Çünkü bu konuyu iyice anlayabilmemiz için yapay zeka modellerinin dayandıkları probabilistik yani olasılıksal bilgi işleme ve yanıt üretme sistemine iyice bakmamız gerekir. Bu noktada da yapay zeka uygulamalarının geçmiş insanlığın mirasında büyük rolü olan deterministik yani belirlenimci mantık ve bu mantığa dayalı düşünce sistemlerinden temel farklarını iyice kavramamız gerekir. Bu da bazı konulara ister istemez yönlendiriyor. Daha önce yapay zekanın ona sorduğumuz sorulara karşı nasıl yanıt ürettiğini anlatırken yapay zeka uygulamalarının olasılıksal durumları hızlı bir şekilde çözümleyerek kendilerine sunulan bilgi demeti içerisinde olasılık gücü en fazla olan yanıtı seçerek bize sunduklarından söz etmiştim. Bu konuyu iyice anlayabilmemiz için yapay zeka uygulamalarından önceki bilgisayarlarda ve genel olarak bilim dünyasında ve düşünce dünyasında geçerli olan belirlenimci yani deterministik mantık süreciyle probabilistik yani olasılıklara dayalı yapay zekanın yürüttüğü sistematiği arasındaki farkı iyi kavramamız gerekiyor. Yani yapay zeka herhangi bir konuda bize yanıt verirken bizim sorduğumuz soruyu anladığı ve o soruya denk düşecek, o soruya karşılık gelecek yanıtı kendi düşünce sistematiğinden süzerek bize sunmuyor. Yapay zekanın tek yaptığı şey kendisine sorulan soruyla ilgili olası yanıtlar içerisinde olasılık hesaplarını yaparak en yüksek olasılıklı olanı bizim önümüze koyması. Kendisine bir soru sorduğumuzda yapay zeka uygulamaları bize yanıt verirken sorulan sorunun anlamına vakıf oldukları ve bu anlama uygun bir biçimde yanıt ürettiklerini düşünmememiz gerekiyor. Onların yaptıkları yalnızca kelimelerin birbirleriyle komşuluk ilişkilerine hızlı biçimde çözümleyerek en yaygın, en güçlü olan olasılığı önümüze çıkartarak yanıtları bize ona göre veriyorlar. Yani yapay zekanın bize verdiği yanıtlar onun bizi anladığı ve anladığı ölçüde bize yanıt verdiği olarak düşünülmesi en yaygın yapay zeka yanılgılarından birisi. İnsanların çoğu karşısındaki yapay zeka uygulamasının kendisinin muradını, derdini, ne söylemek istediğini anladığını ve buna bağlı olarak elindeki bilgiler temelinde bu yanıtları oluşturduğunu zannediyorlar. Oysa ki yapay zeka kendisine sorulan sorulara yanıtları verirken sorudaki kelimeler arasındaki karşılıklı ilişkileri çok hızlı bir şekilde analiz ederek ve değişik vektörel desenleri çözümleyerek bize en mümkün olan, en olası yanıtı önümüze çıkartıyor. Şimdi durum böyle olduğu için yapay zekanın her şeyi bildiğini zannedenler aslında yapay zekanın hemen hemen hiçbir şey bilmediğini unutuyorlar. Yani yapay zeka bir şey bilmiyor. Çünkü neden? Yapay zekanın bizimle kurduğu ilişki ona sunulan değişik veri kümeleri arasındaki komşuluk ilişkilerini ve değişik matematiksel desenleri işleyerek bunların olası en uygun biçimde bir araya gelmelerini olağanüstü bir hızla çözümleme yeteneğine dayanıyor. Şimdi bu aslında aynı zamanda yapay zekanın bize karşı verdiği yanıtların her zaman probabilistik yani olasılıksal olduğu anlamına geliyor. Oysa ki geçmişteki bilgisayarlar böyle değildi. Geçmişteki bilgisayarlara belli veriler yükleniyordu. Algoritma öylesine düzenleniyordu ki bu verilere uygun olarak deterministik biçimde birbirinden çıkan sonuçları algoritmik olarak takip ederek olması gereken sonucu bize
mutlaka söylüyordu ve dolayısıyla bu yanıt burada birden fazla yanıt mümkün değildi. Oysa ki yapay zeka olasılıkları değerlendirdiğinde elindeki veri kümesinin değişmesine bağlı olarak kelimelerin birbirleriyle ilişkileri farklılaştıkça yanıtlar da otomatikman farklılaşıyor. O zaman yapay zeka uygulamalarıyla ortaya çıkan bu olasılıklara dayalı sembolik mantık işleme sistemiyle deterministik, yani belli koşulların belli koşullara neden olduğu zorunlu belirlenimci konuları birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Günümüzdeki yapay zeka modellerinin temelinde bulunan büyük dil modelleri esas olarak olasılıksal bir yapıya dayanıyorlar. Yapay zeka uygulamalarının olasılıksal bir yapıya dayalı olmaları belli ve kesin kurallara bağlı olarak belirlenimci, yani deterministik, sembolik mantıkla iş gören geçmiş bilgisayar uygulamalarından ya da genel olarak bilimleri ve günlük konuşmada insanların sürdürdükleri belirlenimci sembolik mantıktan tümüyle farklı. Şimdi böyle olduğu için yapay zeka uygulamalarına belli konularda sorular sorulduğunda her zaman aynı yanıtın alınması mümkün değil. Elindeki verilerin ilişkilerine ve verilerin durumuna göre, yani azalıp çoğalmasına ya da bunların aralarındaki ilişkilerin yeniden düzenlenmesine bağlı olarak olasılıksal yapıya dayalı yapay zekalar bize farklı yanıtlar verebiliyor. Şimdi bu da ister istemez yapay zekanın ne kadar bildiği ya da bilebildiği sorununu önümüze çıkartıyor. Neyin ne kadar ve nasıl bilinebileceğine ilişkin değişik sorunlar, yani bu sorunların ele alınması felsefe tarihinde geçmişten bu yana epistemolojik sorunlar adıyla anılıyor. Yani epistemolojik, bilgi bilimsel sorunlar dediğimizde bilgi nedir, bilginin doğası nedir, bilgi nasıl elde edilir, bilgiye ulaşmanın yolları nelerdir ve belli bilgileri belli bilgileri doğrulamak nasıl mümkün olabilir veya olmayabilir? Bu tür konuların tartışılması epistemolojik sorunlar oluyor. Dolayısıyla yapay zekanın bugün bize sunulduğu biçimiyle ilk ağızda insanlar tarafından kusursuz ve bütüncül bir bilme aracı olarak değerlendirilmesi aslında çok ciddi bir yanılgıya dayanıyor. Yapay zekanın bu şekliyle bilgiyle özdeşleştirilmesi ve bilgi işlemede çok güvenilir, hızlı ve bütüncül bir kaynak olduğu yanılsamasına düşmemek gerekiyor. Bu konuyla ilgili olarak, yani yapay zekanın bilgi üretme mantığı ve sistemiyle bilimsel bilgi üretme, bilimsel ve felsefi bilgilerin üretilmesi ve paylaşılmasındaki ilkeleri ve koşulları biraz daha yakından göz atmamız gerekiyor. Belli sınırları olan insanın düşünce kapasitesi ve hesaplamalı gücüne kat kat artan, saniyeler içerisinde milyonlarca veriyi hızla işleyebilen yapay zekanın ürettiği bir takım yanıtların ve bilgilerin bu derece hızlı, kolay ve kesin bir biçimde önümüze çıkarıyor olması birçok insanda bu yapay zeka mimarilerinin nasıl çalıştığını bilmeyenlerin bu konunun gerisinde yatan riskleri, halüsinasyon sorunu ve buna benzer bir takım problemleri farkında olmadıkları için yapay zekanı abartma ve yapay zekanın yapabileceklerini abartma konusunda çok kolay bir biçimde yanlışa düşebiliyorlar. Bu konuları daha iyi anlayabilmemiz için deterministik, yani belirlenimci sembolik mantıkla bilgi üretme ile probabilistik, yani olasılıklara dayalı bir yapıda bilgi ve yanıtlar üreten yapay zekanın nasıl çalıştığına daha yakından göz atmamız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Yorum yapan, destekleyen, eleştiren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşana kadar hoşça kalın.